Haremde kaybolan kız. Kafkasya'nın karlı dağlarında, küçük bir Çerkes köyünde, güneş yeni doğuyordu. Ayşe, 16 yaşında bir kızdı. Siyah saçları, ela gözleri ve zarif duruşuyla köyün en güzel kızlarından biriydi. O sabah, her zamanki gibi erken kalkmış, annesiyle birlikte ekmek yapıyordu. "Anne," dedi Ayşe hamuru yoğururken, "dün akşam babamla bir yabancının konuştuğunu duydum." "Kim o adam?" Annesi, Fatma Hanım'ın yüzü karardı. "Boş ver, kızım, seni ilgilendirmez. Ama merak ettim." Babam çok ciddi görünüyordu. Fatma Hanım, derin bir iç çekti. "Ayşe, sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakin kalmalısın." Ayşe'nin kalbi hızlandı. "Ne oldu anne? Kötü bir şey mi?" "Bilmiyorum iyi mi kötü mü," dedi annesi gözyaşlarını tutmaya çalışarak. "O adam, İstanbul'dan gelmiş. Osmanlı Sarayı için kız arıyormuş. Ve babana seni istemiş." Ayşe dondu kaldı. "Beni mi? İstanbul'a mı gideceğim?" "Evet, saraya, padişahın haremine. Ama ben istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Sizinle, köyümde." Fatma Hanım, kızını kucakladı. "Biliyorum yavrum. Ama başka çare yok. Babam çok borçlu. Eğer seni göndermezse, evi alacaklar. Hepimiz sokakta kalacağız." "Para mı? Beni para karşılığında mı satıyorlar?" "Hayır," dedi annesi keskin bir şekilde. "Sen satılmıyorsun. Bu bir onur, bir fırsat. Sarayda yaşayacaksın, iyi eğitim alacaksın, belki padişahın gözüne girersen, çok yükselirsin." Ama Ayşe'nin kulağına bu sözler boş geliyordu. Tek bildiği, ailesinden, evinden, köyünden ayrılacak olmasıydı. 3 gün sonra, Ayşe yola çıktı. Bir kervana katıldı. Kervan, Kafkasya'dan İstanbul'a giden, cariyeler ve hizmetçiler taşıyan özel bir konvoydu. Ayşe, annesinden, babasından, kardeşlerinden hüzünle ayrıldı. Herkes ağlıyordu. Babası bile, sert adam olmasına rağmen, gözyaşlarını tutamadı. "Ayşe," dedi babası, "biliyorum bana kızgınsın. Ama inan bana, bu senin için en iyisi. İstanbul'da iyi bir hayat yaşayacaksın." Ayşe cevap vermedi. Sadece arabaya bindi ve arkasına bakmadı. Kervan, günlerce yolculuk yaptı. Dağları aştılar, nehirleri geçtiler, şehirlerden geçtiler. Her gün, Ayşe biraz daha köyünden uzaklaşıyordu. Kervanda, başka kızlar da vardı. Hepsi Ayşe gibi, ailelerinden alınmış, İstanbul'a götürülüyordu. Bazıları ağlıyordu, bazıları sessizdi, bazıları ise heyecanlıydı. Bir gün, yanına bir kız oturdu. İsmi Leyla'ydı, Gürcistanlıydı. "Sen de saraya mı gidiyorsun?" diye sordu. "Evet," dedi Ayşe kısaca. "Ben çok heyecanlıyım. Saray ne kadar muhteşemmiş, duydum. Altın, mücevher, görkemli odalar. Ve belki padişah bizi fark eder." Ayşe, Leyla'ya şaşkınlıkla baktı. "Sen mutlu musun gitmekten?" "Tabii. Köyde ne vardı ki? Fakirlik, sıkıntı. Ama İstanbul'da her şey farklı olacak." Ayşe, bir şey demedi. Leyla'nın iyimserliğini anlayamıyordu. Ama belki de Leyla haklıydı. Belki de İstanbul gerçekten farklı olacaktı. Neredeyse bir ay süren yolculuktan sonra, kervan İstanbul'a vardı. Ayşe, şehri ilk gördüğünde nefesi kesildi. Ne kadar büyük bir şehirdi. Binlerce ev, yüzlerce cami, muazzam surlar. Ve ortasında, tepede, Topkapı Sarayı. Güneşin ışıkları altında parlıyordu. "İşte," dedi kervanbaşı, "varış yeriniz. Topkapı Sarayı." Kızlar, sarayın kapısında indirildiler. Orada, harem ağaları onları bekliyordu. Biri, orta yaşlı, ciddi yüzlü bir kadındı. Adı Gülbahar Kalfa'ydı, haremin disiplin sorumlusuydu. "Hoş geldiniz," dedi soğuk bir sesle. "Ben Gülbahar Kalfa. Siz, şimdi bu sarayın cariyelerisiniz. Burada kalacak, eğitim alacak ve hizmet edeceksiniz. Kurallar çok sıkı. Uymayanlar cezalandırılır. Anladınız mı?" Kızlar hep birlikte, "Evet, Kalfa Hanım," dediler. "Güzel. Şimdi, içeri gelin. Odalarınız gösterilecek." Sarayın içine girdiler. Ayşe, etrafına hayretle bakıyordu. Duvarlar çinilerle kaplıydı, tavanlar altın yaldızlıydı, koridorlar geniş ve görkemli. Hiç böyle bir yer görmemişti. Ama aynı zamanda, burası ona soğuk geliyordu. Evinin sıcaklığı yoktu burada. Her şey güzeldi ama ruhsuzdu. Odalarına götürüldüler. Ayşe'nin odası küçük ama temizdi. Bir yatak, bir dolap, bir pencere. Pencereden, sarayın bahçesini görebiliyordu. "Burada kalacaksın," dedi Gülbahar Kalfa.
Yarın sabah, eğitiminiz başlayacak. Erken kalkın, geç kalmayın. Hoşça kalın. Kalfa gitti. Ayşe, yatağa oturdu ve etrafına baktı. İşte, diye düşündü, bu benim yeni hayatım. Allah yardım etsin. Ertesi sabah, çok erken saatte uyandırıldılar. Tüm yeni cariyeler, büyük bir salonda toplandılar. Orada, yaşlı bir kadın onları bekliyordu. Kızlar ağası, haremin en üst düzey kadınlarından biriydi. Hoş geldiniz, kızlar, dedi kızlar ağası. Ben Ayşe Sultan. Sizin eğitiminizden sorumluyum. Burada, Osmanlı Sarayı'na yakışır cariyeler olmanız için her şeyi öğreneceksiniz. Öncelikle, Türkçe öğreneceksiniz. Birçoğunuz başka dil konuşuyor. Ama burada, sadece Türkçe konuşulur. İkincisi, İslam'ı öğreneceksiniz. Bazılarınız Müslüman değil. Ama burada, herkes Müslüman olmalı. Üçüncüsü, edep, görgü, sanat. Müzik, dans, nakış, şiir. Hepsini öğreneceksiniz. Ve en önemlisi, itaat. Burada, emirlere sorgulamadan uyulur. Anladınız mı? Evet, sultanım, dediler kızlar. Ve böylece, eğitimleri başladı. Her gün, sabahtan akşama kadar ders alıyorlardı. Türkçe dersleri, din dersleri, müzik dersleri, dans dersleri. Ayşe, çok çalışkandı. Türkçeyi hızlı öğrendi. Kur'an okumayı öğrendi. Ud çalmaya başladı. Ama tüm bunlara rağmen, içindeki hüzün geçmiyordu. Gecelerinleri, penceresinden dışarı bakar, yıldızları seyrederdi. Anne, diye fısıldardı, seni çok özledim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir gece, Leyla odaya girdi. Ayşe, hala üzgün müsün? Evet, ailesini özlemez misin sen? Özlerim, dedi Leyla. Ama burada yeni bir hayat var, neden onu kucaklamıyorsun? Çünkü bu benim seçimim değildi, Leyla. Zorla getirildim. Biliyorum, ben de. Ama şimdi buradayız. Pişman olmak yerine, elimizden geleni yapmalıyız. Ayşe, Leyla'nın sözlerini düşündü. Belki haklıydı. Belki de duruma uyum sağlamalıydı. Aylar geçtikçe, Ayşe haremin karmaşık hiyerarşisini öğrendi. En üstte, Valide Sultan vardı, padişahın annesi. O, haremin gerçek hakimiydi. Sonra, padişahın eşleri gelirdi. Kadın efendiler. Onlar çok güçlüydü. Her birinin kendi dairesi, kendi hizmetçileri vardı. Sonra gözdeler padişahın beğendiği ama henüz resmi statüsü olmayan kadınlar. Ve en altta, cariyeler. Ayşe'nin bulunduğu yer. Harem, kendi içinde bir devletti. Politik entrikalar, rekabetler, ittifaklar, ihanetler. Her şey vardı. Ayşe, bu ortama adapte olmaya çalışıyordu. Ama kolay değildi. Bazı cariyeler çok rekabetçiydi. Birbirlerini çekiştiriyorlar, dedikodu yapıyorlar, entrika çeviriyorlardı. Bir gün, Ayşe koridorda yürürken, bir grup cariye ona çarptı. Pardon, dedi Ayşe. Pardon yetmez, dedi kızlardan biri, Hümaşah adında bir kız. Senin yüzünden elbisem kirlendi. Kusura bakma, kasıtlı değildi. Sen kimsin ki bana çarpıyorsun? Yeni gelmiş bir Çerkes kızısın, o kadar. Burası senin köyün değil. Ayşe, kızardı. Ben kimseye çarpmadım. Sen çarptın bana. Hümaşah, yaklaştı. Bana karşı mı çıkıyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Leyla, araya girdi. Hümaşah, bırak onu. Kavga etmeye değmez. Sen karışma, Gürcü kız, dedi Hümaşah. Sonra Ayşe'ye döndü. Dikkat et kendine. Burası sana göre bir yer değil. Er ya da geç, çıkarılacaksın. Ve Hümaşah, arkadaşlarıyla birlikte gitti. Ayşe, titriyordu. Leyla, ona sarıldı. Merak etme, o sadece kıskanıyor. Neden kıskansın ki? Çünkü sen güzelsin, yeteneklisin. Ve bundan korkuyor. 6 ay geçmişti. Ayşe, artık Türkçeyi akıcı konuşuyordu. İslam'ı kabul etmişti, dışarıdan. Ud çalmada ustalaşmıştı. Dans edebiliyordu. Bir gün, büyük bir haber geldi. Padişah, yeni cariyeleri görecekti. Törenle tanıştırılacaklardı. Kızlar çok heyecanlandı. Padişah bizi görecek. Belki biri gözüne girer. Bu bizim fırsatımız. Ayşe ise gergin. Ne olacak ki? Yüzlerce cariye var. Bizi nasıl fark etsin? Sen çok güzelsin, dedi Leyla. Belki seni seçer. Ben seçilmek istemiyorum. Neden? Bu büyük bir şans. Çünkü ben özgür olmak istiyorum, Leyla. Padişahın gözdesi olmak istemiyorum. Ama seçeneği yoktu. Tören günü geldi. Bütün yeni cariyeler, en güzel elbiselerini giydiler, saçlarını taradılar, makyaj yaptılar. Büyük salona dizildiler.
Padişah, tahtında oturuyordu. Genç bir adamdı, 30'lu yaşlarında. Yakışıklı ama yüzünde yorgunluk vardı. Kızlar ağası, cariyeleri tek tek tanıttı. Bu Leyla, Gürcistanlı. Müzikte çok yetenekli. Padişah, başını salladı. Bu Hümaşah, Bosnalı. Dansta çok iyi. Yine bir baş selamı. Ve bu Ayşe, Çerkes. Ud çalıyor, şiir okuyor, Türkçeyi çok çabuk öğrendi. Padişah, bu sefer Ayşe'ye daha dikkatli baktı. Gözleri birkaç saniye onun üzerinde kaldı. Ayşe, başını eğdi, göz göze gelmekten kaçındı. İlginç, dedi padişah. Ayşe, gel buraya. Ayşe'nin kalbi hızla çarpmaya başladı. Yavaşça padişaha yaklaştı ve diz çöktü. Kalk, dedi padişah. Yüzüne bakalım. Ayşe, başını kaldırdı. Padişah, ona uzun uzun baktı. Gerçekten güzel bir kız, dedi. Ve gözlerinde bir derinlik var. Çoğu cariyede göremediğim bir şey. Teşekkür ederim, padişahım, dedi Ayşe sessizce. Ud çalabilir misin şimdi? Evet, padişahım. Bir ud getirildi. Ayşe, titreyerek aldı ve çalmaya başladı. Bir Çerkes melodisi çaldı, köyünden, ailesinden hatırladığı bir şarkı. Melodi çok duyguluydu. Salondaki herkes, sessizce dinledi. Bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ayşe bitirdiğinde, padişah alkışladı. Harika, gerçekten çok yeteneklisin. Sağ olun, padişahım. Seni tekrar görmek isterim. Yarın, özel daireme çağrılacaksın. Ayşe şok olmuştu. Padişahın özel dairesine çağrılmak. Bu ne anlama geliyordu? Törenden sonra, diğer kızlar Ayşe'yi kıskançlıkla süzdüler. Hümaşah, öfkeliydi. Bu Çerkes kız nasıl oldu da ilgi gördü, diye homurdandı. Ama Leyla sevinçliydi. Ayşe, bu harika. Padişah seni beğendi. Ayşe ise endişeliydi. Leyla, bu iyi bir şey mi? Tabii ki iyi. Gözde olabilirsin. Belki kadın efendi bile. Ama ben bunu istemiyorum. İstesen de istemesen de, artık çok geç. Padişahın ilgisini çektin. Artık geri dönüş yok. Ertesi gün, Ayşe padişahın özel dairesine götürüldü. Kalbi hızla çarpıyordu. Ne olacaktı? Ne bekliyordu padişah ondan? Odaya girdiğinde, padişah pencerede duruyordu, dışarı bakıyordu. Padişahım, dedi Ayşe diz çökerek. Kalk, Ayşe, gel, buraya. Ayşe, ona yaklaştı. Dün gece, senin çaldığın melodiyi düşünüyordum, dedi padişah. O kadar hüzünlüydü ki, sanki içinde büyük bir acı taşıyormuş gibi. Köyümden bir şarkıydı, padişahım. Annem söylerdi. Aileni özlüyorsun, değil mi? Ayşe şaşırdı. Padişah, onu anlıyordu. Evet, padişahım. Çok özlüyorum. Biliyorum. Çünkü ben de anlarım. Taht, görkemli görünür ama aslında bir kafestir. Kimseye güvenemezsin. Herkes bir şeyler ister senden. Hiç kimse, gerçek senin için orada değildir. Bu sözler, Ayşe'yi şaşırttı. Padişah, dünyanın en güçlü adamlarından biriydi. Ama o da mutsuzdu. Padişahım, neden benimle paylaşıyorsunuz bunları? Çünkü sen, diğerleri gibi değilsin. Gözlerinde sahtelik yok. Sen gerçeksin. Padişah, ona döndü. Ayşe, sana bir teklif yapacağım. Gözdem olabilirsin. Özel dairende kalırsın, hizmetçilerin olur, her türlü konfora sahip olursun. Ayşe, duraksadı. Padişahım, ben buna layık değilim. Neden? Çünkü ben sizi sevmiyorum. Bu sözler, salonda bir bomba gibi patladı. Kimse, padişaha böyle bir şey söylemezdi. Padişah, şaşırdı. Sonra güldü. İlginç. İlk kez biri bana bu kadar dürüst davranıyor. Özür dilerim, padişahım. Ama yalan söyleyemem. Hayır, özür dileme. Bu sadeliğin, bu dürüstlüğün işte seni özel yapan. Ve belki de zamanla, beni sevebilirsin. Belki, padişahım. O zaman, düşün. Acele etme. Ama bil ki, kapım sana açık. Ayşe, geri döndü. Kafası karışıktı. Ne yapmalıydı? Sonraki günlerde, Ayşe üzerinde büyük bir baskı hissetti. Herkes, padişahın teklifini kabul etmesini bekliyordu. Gülbahar Kalfa, Ayşe, bu fırsat bir kez gelir. Reddetme. Kızlar ağası, bu sarayda yükselmek için gözde olmak şart. Hatta bazı yaşlı cariyeler, biz senin yerinde olsaydık, hiç düşünmezdik. Ama Leyla farklı düşünüyordu. Ayşe, senin kararın. Eğer gerçekten istemiyorsan, reddet. Ama sonra ne olur? Haremdeki konumum ne olur? Bilmiyorum. Ama en azından vicdanın rahat olur. Ayşe, günlerce düşündü.
Bir yandan, maddi konfor vardı. Gözde olursa, rahat bir hayat yaşayabilirdi. Ailesine para gönderebilirdi. Ama öte yandan, özgürlüğünü tamamen kaybedecekti. Padişahın mülkü olacaktı. Bir gece, rüyasında annesini gördü. Annesi ona diyordu ki, Ayşe, doğru olanı yap. Paramızdan değerlisin. Ayşe uyandığında, kararını vermişti. Ertesi gün, padişaha haber gönderdi. Padişahım, teklifiniz için çok teşekkür ederim. Ama kabul edemiyorum. Haber, sarayda şok etkisi yarattı. Bir cariye, padişahı reddetti. Hümaşah ve diğerleri, sevinçle kahkaha attılar. Aptal kız, fırsatını tepti. Ama padişah, beklenmedik bir tepki verdi. Ayşe'ye kızmadı. Aksine, onu daha çok takdir etti. Ayşe, senin cesaretine hayranım, dedi. Çoğu insan, benim istediğimi yapar. Ama sen kendi isteğine sahip çıktın. Bu nadir bir şey. Teşekkür ederim, padişahım. Ama bil ki, seni hala önemsiyorum. Ve eğer bir gün fikrin değişirse, kapım açık. Anlıyorum, padişahım. Ayşe'nin padişahı reddetmesi, haremde büyük bir kıskançlık ve nefrete yol açtı. Özellikle Hümaşah, öfkeden deliye döndü. Bu kız nasıl cesaret ediyor, diye bağırdı. Padişahın teklifini reddediyor ve hiçbir ceza almıyor. Bu adaletsizlik. Hümaşah, bir plan yapmaya başladı. Ayşe'yi burada tutamayacağım. Onu düşürmem lazım. Diğer kıskanç cariyelerle ittifak kurdu. Birlikte, Ayşe hakkında dedikodular yaymaya başladılar. Ayşe, aslında Müslüman değilmiş. Sadece numara yapıyormuş. Ayşe, haremden kaçmayı planlıyormuş. Ayşe, başka bir erkekle gizli gizli yazışıyormuş. Bu dedikodular, hızla yayıldı. Bazı insanlar inanmadı ama bazıları inandı. Gülbahar Kalfa, Ayşe'yi çağırdı. Ayşe, senin hakkında kötü şeyler duyuyorum. Bunlar doğru mu? Hayır, Kalfa Hanım, hepsi yalan. Kanıtlayabilir misin? Nasıl kanıtlayayım ki? Olmayan bir şeyin kanıtı olmaz. Gülbahar, şüpheli baktı. Dikkatli ol, Ayşe. Eğer bir sorun çıkarsa, cezası ağır olur. Ayşe, endişelenmeye başladı. Entrikalar, onu köşeye sıkıştırıyordu. Leyla, ona destek olmaya çalıştı. Merak etme, Ayşe. Zamanla her şey ortaya çıkar. Ama bir gün, daha ciddi bir şey oldu. Ayşe'nin odasında, yasak bir mektup bulundu. Mektup, sözde dışarıdaki bir erkekten geliyordu. Ayşe, seni özledim. Seni burada çıkarmak için plan yapıyorum. Elbette, mektup sahteydi. Hümaşah ve arkadaşları tarafından hazırlanmış, Ayşe'nin odasına yerleştirilmişti. Ama kanıt gibi görünüyordu. Ayşe, derhal tutuklandı. Ayşe, sarayın zindanlarına atıldı. Karanlık, soğuk, nemliydi burası. Fareler ciyaklıyordu, duvarlardan su damlaları düşüyordu. Nasıl oldu bu, diye düşünüyordu Ayşe. Ben masumum ama kimse inanmıyor. Ertesi gün, sorguya çıkarıldı. Kızlar ağası ve birkaç yüksek rütbeli kalfa, oradaydı. Ayşe, dedi kızlar ağası sert bir şekilde, odanda bir mektup bulundu. Açıkla, o mektup benim değil, ben hiç görmedim. Ama senin odanda bulundu. Biri oraya koymuş olmalı. Tuzak bu. Kim tuzak kurmuş sana? Bilmiyorum. Ama birileri benden nefret ediyor. İsim ver. Kimler? Ayşe, Hümaşah'ı söylemek istedi. Ama kanıtı yoktu. Eğer suçlarsa, kendini daha da kötü duruma sokabilirdi. Bilmiyorum, dedi sonunda. O halde, suçlu olduğunu kabul ediyorsun. Hayır, masumum. Sorgu, saatlerce sürdü. Ayşe, sürekli aynı şeyleri söyledi. Masumum, tuzak bu. Birileri bana komplo kurdu. Ama kimse inanmıyordu. Sonunda, padişah dahil oldu. Bu kızı ben göreyim, dedi. Ayşe, zincirlerle padişahın huzuruna getirildi. Görünüşü perişandı. Saçları dağınık, giysileri kirli, yüzünde gözyaşı izleri. Padişah, ona baktı. Ayşe, bu mektup senin mi? Hayır, padişahım. Ben hiç görmedim. Biri bana tuzak kurdu. Kim? Bilmiyorum. Ama yemin ederim, ben masumum. Padişah, uzun süre ona baktı. Sonra döndü. Bu kızı serbest bırakın. Herkes şaşırdı. Ama padişahım, kanıt var. Kanıt sahte, dedi padişah kesin bir şekilde. Ayşe'nin gözlerinde gerçek var. O yalan söylemez. Serbest bırakın onu. Ve böylece, Ayşe serbest kaldı. Ama artık herkes ona şüpheli bakıyordu. Serbest kaldıktan sonra, Ayşe'nin hayatı çok zorlaştı. Çoğu cariye ondan uzak duruyordu.
Kimse konuşmak istemiyordu. Sadece Leyla, yanında kaldı. Ayşe, ben sana inanıyorum. Teşekkür ederim, Leyla. Sen olmasaydın, çıldırırdım. Günler, haftalara dönüştü. Ayşe, görevlerini yapıyordu ama içindeki hüzün gittikçe artıyordu. Bir gün, bahçede yalnız otururken, yaşlı bir kadın yanına geldi. İsmi Fatma Sultan'dı, eski bir gözde. Artık yaşlıydı ve haremde sakin bir hayat yaşıyordu. Ayşe, üzgün görünüyorsun. Öyleyim, sultanım. Biliyorum neler yaşadığını. Ben de senin yaşındayken, benzer şeyler yaşadım. Ayşe, şaşırdı. Siz mi? Evet, ben de haremin entrikalarına kurban gittim. Ama zamanla öğrendim, burada hayatta kalmak için, güçlü olmalısın. Nasıl güçlü olabilirim? Kendine güven, doğru olanı yap. Ve asla başkalarının seni değiştirmesine izin verme. Bu sözler, Ayşe'ye güç verdi. Belki de Fatma Sultan haklıydı. Belki de güçlü olmalıydı. Bir gün, beklenmedik bir şey oldu. Cariyelerden biri, Zeynep adında genç bir kız, Leyla'ya gizlice yaklaştı. Leyla, sana bir şey söylemem lazım. Ama kimseye bahsetmeyeceksin. Ne oldu, Zeynep? Ayşe'nin başına gelenlerin gerçek suçlusunu biliyorum. Leyla'nın kalbi hızlandı. Kim? Hümaşa. O ve arkadaşları, sahte mektubu hazırladılar. Ayşe'nin odasına koydular. Ben gördüm. Neden şimdiye kadar söylemedin? Korktum. Hümaşah güçlü. Eğer konuşursam, bana da zarar verebilir. Ama şimdi neden söylüyorsun? Çünkü vicdanım rahat değil. Ayşe masum. Ve ben artık sessiz kalamam. Leyla, hemen Ayşe'ye haber verdi. Ayşe, bir tanık var. Zeynep, her şeyi gördü. Gerçekten mi? Evet, şimdi kızlar ağasına söylemeliyiz. Ama Ayşe duraksadı. Leyla, eğer Zeynep konuşursa, Hümaşah onu hedef alır. Belki de canı tehlikeye girer. Ama senin adın temizlenecek. Biliyorum. Ama başka birinin zarar görmesini istemiyorum. Leyla şaşırdı. Ayşe, sen ne kadar iyisin. Başkası senin yerinde olsa, düşünmeden Zeynep'i öne sürerdi. Ama ben öyle değilim. Sonunda, bir uzlaşma buldular. Zeynep, gizlice padişaha bir mektup yazdı. Her şeyi anlattı. Ama ismini vermedi. Padişah, mektubu okuyunca, derhal soruşturma başlattı. Hümaşah ve arkadaşları, gizlice sorgulandı. Ve sonunda, itiraf ettiler. Evet, biz yaptık. Çünkü Ayşe'yi kıskanıyorduk. Padişah, öfkeliydi. Masum bir kızın hayatını mahvettiniz. Cezanız ağır olacak. Hümaşah ve arkadaşları, saraydan sürüldü. Bazıları cezalandırıldı, bazıları başka yerlere gönderildi. Ve Ayşe'nin adı temizlendi. Herkes, onun masum olduğunu kabul etti. Adı temizlendikten sonra, Ayşe'ye karşı tavırlar değişti. Artık saygıyla karşılanıyordu. Bazı cariyeler, özür diledi. Padişah, onu özel olarak çağırdı. Ayşe, sana haksızlık yapıldı. Özür dilerim. Siz suçlu değilsiniz, padişahım. Ama ben, bu entriklerin olmasına izin verdim. Haremde düzeni sağlayamadım. Şimdi düzeldi, padişahım. Evet, ve seni ödüllendirmek istiyorum. Ne istersin? Ayşe, düşündü. Ailemi görebilir miyim, padişahım? Padişah şaşırdı. Aileni mi? Kafkasya'ya mı gitmek istiyorsun? Evet, sadece bir kez. Onları görmek, iyi olduklarını anlamak istiyorum. Padişah gülümsedi. Sen gerçekten özel bir kızsın, Ayşe. Güç istemedin, zenginlik istemedin. Sadece ailen istedin. Onlar benim için en değerlisi, padişahım. Peki, izin veriyorum. Bir heyet eşliğinde, Kafkasya'ya gideceksin. Aileni ziyaret edeceksin. Ama döneceksin. Tabii ki döneceğim, padişahım. Söz veriyorum. Birkaç hafta sonra, Ayşe yola çıktı. Leyla da onunla gelmek istedi. Ben de seninle geleceğim. Yalnız gitme. Ama Leyla, uzun bir yolculuk. Fark etmez. Sen benim arkadaşımsın. Yanında olacağım. Yolculuk, gelirken olduğu gibi uzun sürdü. Ama bu sefer, Ayşe daha mutluydu. Çünkü evine gidiyordu. Nihayet, köye vardılar. Ayşe, köyünü görünce, gözyaşlarını tutamadı. İşte, dedi, evim. Ailesinin evine koştu. Kapıyı çaldı. İçeriden annesi, Fatma Hanım çıktı. Ayşe, kızım, anne. İki kadın, kucaklaştı. İkisi de ağlıyordu. Seni çok özledim, anne. Ben de kızım, ben de. Babası, kardeşleri de çıktılar. Herkes Ayşe'yi kucakladı. Ne kadar büyümüşsün, dedi babası. Ve ne kadar güzelleşmişsin. Teşekkür ederim, baba.
O gece, aile bir araya geldi. Yemek yediler, sohbet ettiler, eski günleri hatırladılar. Ayşe, İstanbul'daki hayatını anlattı. İyi kısımları anlattı, zor kısımları da. Çok zor oldu, değil mi? Dedi annesi. Evet, anne. Ama artık daha güçlüyüm. Hayat beni sertleştirdi. Pişman mısın gittiğine? Ayşe düşündü. Başta pişmandım. Ama şimdi anlıyorum ki, bu benim yolculuğumdu. Kendimi tanıdım, güçlendim. Ayşe, köyde bir hafta kaldı. Her gün, eski yerlerini gezdi. Çocukluğunun oyun alanlarını, arkadaşlarının evlerini, köyün meydanını. Her şey küçülmüş gibiydi. Eskiden büyük gördüğü yerler, şimdi küçük geliyordu. Bir gün, annesiyle konuştu. Anne, ben değişmişim. Evet, kızım, büyüdün, olgunlaştın. Ama sadece o değil, artık burası bana eski gibi gelmiyor. Sanki yabancıyım. Fatma Hanım üzgündü. Biliyorum, İstanbul seni değiştirdi. Artık o büyük şehrin insanısın. Ama burayı özlüyorum. O zaman, buraya geri dönebilirsin. Padişaha söyle, serbest bırakıversin seni. Ayşe düşündü. Geri dönebilir miydi? Köyde kalabilir miydi? Ama sonra fark etti. Eğer kalırsa, ailesi yine fakir olacaktı. Borçlar yine birikecekti. Ve o, onlara yardım edemeyecekti. Ama İstanbul'da, cariye olarak, maaş alıyordu. Ailesine para gönderebiliyordu. Onları destekleyebiliyordu. Hayır, anne, dedi sonunda. Dönemem. İstanbul'da kalmalıyım. Çünkü orada, size yardım edebiliyorum. Ama mutsuz olacaksın. Hayır, mutlu olacağım. Çünkü sizi mutlu ediyorum. Annesi, kızını kucakladı. Sen ne kadar fedakar bir kızsın. Hafta bittiğinde, Ayşe İstanbul'a döndü. Leyla yanındaydı. Aileni gördün, mutlu oldun. Evet, Leyla. Çok mutlu oldum. Ama üzgün görünüyorsun. Çünkü fark ettim ki, artık iki dünyamın arasında sıkıştım. Bir yanda köyüm, ailem, geçmişim. Diğer yanda İstanbul, saray, geleceğim. Hangisine aitim bilmiyorum. Belki her ikisine de aitsin. Belki. İstanbul'a vardıklarında, saray onları karşıladı. Ayşe, artık sarayı farklı görüyordu. Artık sadece bir hapishane değildi. Aynı zamanda bir fırsattı, bir araçtı. Padişah, onu tekrar çağırdı. Ayşe, döndün. Aileni gördün mü? Evet, padişahım. Çok teşekkür ederim. İyiler mi? İyiler. Sizin gönderdiğiniz yardımlarla, borçlarını ödediler. Şimdi daha rahatlar. İyi. Sen mutlu olduktan sonra, ben de mutluyum. Padişahım, sizden bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Ben artık sadece cariye olmak istemiyorum. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Ne gibi? Haremde, genç kızlara ders vermek istiyorum. Onlara okuma yazma öğretmek, müzik öğretmek, hayata hazırlamak istiyorum. Padişah, şaşırdı ama memnun oldu. Güzel bir fikir. Kabul ediyorum. Bundan böyle, sen haremde öğretmen olacaksın. Ve böylece, Ayşe'nin yeni hayatı başladı. Ayşe, haremde genç kızlara ders vermeye başladı. Her gün, onlarla bir araya gelir, okuma yazma öğretir, müzik çaldırır, hikayeler anlatırdı. Kızlar, onu sevdiler. Çünkü Ayşe, diğer öğretmenler gibi sert değildi. Anlayışlıydı, sabırlıydı. Bir gün, küçük bir kız ona sordu. Ayşe abla, sen mutlu musun? Mutluluk ne demek, küçük hanım? Bilmem, ama sen üzgün görünüyorsun bazen. Ayşe gülümsedi. Bazen üzgün oluyorum, doğru. Ama aynı zamanda minnettarım. Çünkü size bir şeyler öğretebiliyorum. Biz de seni seviyoruz, Ayşe abla. Bu basit sözler, Ayşe'nin kalbini ısıttı. Belki de buradaki amacı, buydu. Genç kızlara yardım etmek, onları hazırlamak. Yıllar geçti. Ayşe, haremde saygın bir konuma geldi. Artık sadece bir cariye değildi. Bir öğretmen, bir danışman, bir ablaydı. Leyla da yükseldi. Padişahın ilgisini çekti ve gözde oldu. Sonra ikinci kadın oldu. Ayşe, dedi Leyla bir gün, ben şanslıydım. Ama sen daha da şanslısın. Neden? Çünkü sen özgürsün. Ben padişaha bağlıyım. Ama sen, kendi yolunu çizdin. Sen de mutlu musun, Leyla? Evet. Ama senin mutluluğun farklı. Senin mutluluğun, içten geleni. Bir gün, Ayşe, Valide Sultan tarafından çağrıldı. Bu çok sıra dışıydı. Valide Sultan, genelde cariyelerle uğraşmazdı. Ayşe, gergin bir şekilde Valide Sultan'ın dairesine gitti. Yaşlı kadın, tahtında oturuyordu. Gözlerinde derinlik, yüzünde otorite vardı.
Ayşe, otur. Emredersiniz, sultanım. Seni gözlüyorum. Uzun zamandır. Ayşe şaşırdı. Ben mi? Evet, sen ilginç bir kızsın. Padişahın teklifini reddettin. Bu çok cesurdu. Ben sadece dürüst oldum, sultanım. Dürüstlük, sarayda nadir bir şey. Ama sen, dürüstsün. Ve bu seni değerli kılıyor. Teşekkür ederim. Sana bir teklif yapacağım. Benim özel danışmanım olabilirsin. Haremde, genç kızların eğitimi, disiplini, her şey senin sorumluluğunda olacak. Bu büyük bir terfiydi. Sultanım, ben buna layık mıyım? Sen kendini kanıtladın. Layıksın. O halde, kabul ediyorum. Elimden geleni yapacağım. Biliyorum. Ama işte o noktada, beklenmedik bir şey oldu. Ayşe'nin yükselişi, tekrar kıskançlık uyandırdı. Özellikle Valide Sultan'ın eski danışmanı, Şerife Kalfa, öfkeliydi. Bu Çerkes kız nasıl benim yerime geçiyor, diye homurdandı. Şerife, gizlice bir plan yaptı. Ayşe'yi ortadan kaldırmalıyım. Ama bu sefer, akıllıca yapmalıyım. Bir gece, Ayşe odada uyurken, kılık değiştirmiş adamlar sessizce içeri girdiler. Ayşe'yi uyutturdu, sarıp sarmaladılar ve saraydan çıkardılar. Kimse fark etmedi. Çünkü gece yarısıydı ve herkes uyuyordu. Sabah olduğunda, Ayşe'nin kayıp olduğu fark edildi. Leyla, panikle onu arıyordu. Ayşe, nerede? Odası boştu. Eşyaları yerindeydi ama Ayşe yoktu. Haber, hemen Valide Sultan'a ulaştı. Ayşe kayboldu. Nasıl kaybolur? Arayın, bulun. Saray, altüst oldu. Her yer arandı. Ama Ayşe bulunamadı. Padişah bile endişelendi. Ayşe'yi bulun. Kim yaptıysa, ağır cezalandırılacak. Ama Ayşe, çok uzaklardaydı. Kaçıranlar, onu şehrin kenarında, eski bir hana götürmüştü. Orada, karanlık bir odada, zincirlenmiş durumda bekliyordu. Ayşe, zincirlerle bağlı, karanlık odada yalnızdı. Başı ağrıyordu, vücudu yorgundu. Nereydim, kim yaptı bunu, diye düşünüyordu. Kapı açıldı ve Şerife Kalfa içeri girdi. Sen, dedi Ayşe, sen yaptın bunu. Evet, ben, dedi Şerife soğuk bir şekilde. Çünkü sen benim yerime geçtin. Benim hakkımı aldın. Ben kimsenin hakkını almadım. Valide Sultan seçti beni. Çünkü sen ona yağcılık yaptın. Ama ben seni ortadan kaldırırsam, o benim değerimi anlayacak. Bu delilik. Beni öldürürsen, sen de cezalandırılırsın. Hayır. Çünkü kimse seni bulamayacak. Seni uzağa göndereceğim. Belki köle pazarına. Belki uzak bir eyalete. Ama sarayda, sen kaybolacaksın. Ayşe, çaresizlik hissetti. Ama pes etmedi. Biri beni bulacak. Leyla, Valide Sultan, padişah. Birileri arayacak. Arasınlar, dedi Şerife. Bulamayacaklar. Ve kapıyı çarparak çıktı. Sarayda, arama çalışmaları devam ediyordu. Leyla, hiç pes etmedi. Her gün, Ayşe'yi aramak için şehri dolaştı. Birileri bir şey bilmeli, diyordu. Bir tanık, bir ipucu olmalı. Bir gün, pazarda, yaşlı bir adam ona yaklaştı. Hanımefendi, bir şey arıyor musunuz? Evet, arkadaşımı. Kayboldu. Nasıl biri? Genç, güzel, siyah saçlı, ela gözlü. Adam düşündü. Birkaç gece önce, gece yarısı, şehir kapısının yakınında garip bir şey gördüm. Bir araba, acele ile şehre giriyordu. İçinde sarılmış bir şey vardı. Belki bir insan. Leyla'nın kalbi hızlandı. Nereye gitti? Bilmiyorum. Ama şehrin kenarındaki eski hanlara doğru gitti. Leyla, hemen saray döndü ve Valide Sultan'a haber verdi. Sultanım, bir ipucu buldum. Ne ipucu? Ayşe, şehrin kenarındaki bir handa olabilir. Hemen araştırın. Muhafızları gönderin. Muhafızlar, şehrin kenarındaki bütün hanları araştırdılar. Ve sonunda, eski bir handa, gizli bir odada, Ayşe'yi buldular. Zincirlerini kırdılar, onu kurtardılar. Ayşe, zayıf ve yorgundu ama hayattaydı. Kim yaptı bunu, diye sordular. Ayşe tereddüt etti. Şerife'yi ele vermek istedi. Ama sonra düşündü. Eğer doğrudan suçlarsa, belki kanıt olmamasından dolayı Şerife kurtulurdu. Bilmiyorum, dedi. Saldırganlar maskeli YD'yi. Ama muhafızlar araştırmaya devam ettiler. Ve ipuçları, Şerife Kalfa'ya götürdü. Hanın sahibi, Şerife'yi tanımıştı. Çünkü Şerife, daha önce orayı ziyaret etmiş, oda kiralamıştı. Şerife tutuklandı. Sorgusunda, her şeyi itiraf etti. Evet, ben yaptım. Çünkü Ayşe benim yerime geçti. İntikam almak istedim.
Valide Sultan, öfkeden deliye döndü. Sen benim güvendiğim bir kişiydin. Ama ihanet ettin. Sultanım, özür dilerim. Özür yetmez. Cezanı çekeceksin. Şerife, saraydan sürdü ve hapis cezasına çarptırıldı. Ayşe, günlerce iyileşmek için dinlendi. Leyla, sürekli yanındaydı. Ayşe, seni bulduğumuza çok sevindim. Ben de, teşekkür ederim, Leyla. Sen olmasaydın, bulamazlardı beni. Biz arkadaşız. Birbirimizi koruruz. Padişah ve Valide Sultan da Ayşe'yi ziyaret ettiler. Ayşe, dedi Valide Sultan, sana olanlar için çok üzgünüm. Güvendiğim biri, sana ihanet etti. Sultanım, siz suçlu değilsiniz. Yine de sorumluyum. Ve bunun telafisini yapacağım. Bundan sonra, sen benim en yakın danışmanım olacaksın. Sana özel koruma atanacak. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ayşe, minnetteydi. Teşekkür ederim, sultanım. İyileştikten sonra, Ayşe işine geri döndü. Ama artık sadece öğretmen değildi. Valide Sultan'ın danışmanı olarak, haremde birçok konuda söz sahibi oldu. Genç kızların eğitimini düzeltti. Daha fazla ders, daha iyi öğretmenler, daha insani muamele. Bu kızlar, diyordu, sadece cariye değil. İnsan. Onlara saygıyla davranmalıyız. Bu yaklaşım, çok etkiliydi. Haremde atmosfer değişti. Artık daha az entrika, daha fazla dayanışma vardı. Ayşe, aynı zamanda padişaha da tavsiyelerde bulunmaya başladı. Padişahım, haremdeki sistem, bazen haksızlığa yol açıyor. Belki reforma ihtiyaç var. Padişah dinledi. Ne gibi reformlar? Örneğin, cariyelerin hakları korunmalı. Onlar da insan. Eğitim almalılar, kendi iradeleri olmalı. İlginç. Ama bu gelenekle çelişiyor. Biliyorum. Ama bazen, gelenekler değişmeli. Padişah, düşündü. Ve yavaş yavaş, bazı reformlar yapmaya başladı. Bu arada, Leyla da yükselmeye devam etti. Padişahın favori kadınlarından biri oldu. Bir oğul doğurdu, Şehzade. Ayşe, dedi Leyla bir gün, ben şimdi çok güçlüyüm. Ama hala senin kadar mutlu değilim. Neden? Çünkü sen özgür bir ruhun. Ben ise, padişaha bağlıyım. Onun isteklerine göre yaşıyorum. Ama sen bunu seçtin. Evet, ve pişman değilim. Ama bazen, senin gibi olmayı diliyorum. Ayşe, anladı. Her seçimin bir bedeli vardı. Leyla, güç ve zenginlik seçmişti. Ama özgürlüğünü kaybetmişti. Ayşe ise, özgürlüğünü korumuştu. Ama yalnızlığı kabul etmişti. Yıllar geçti. Ayşe, artık genç bir kız değildi. 30'lu yaşlarına gelmişti. Saçlarında birkaç beyaz tel belirmişti. Ama hala güzeldi ve hala etkiliydi. Haremde, ona saygıyla bakılıyordu. Ayşe Hanım, diye çağrılıyordu. Artık bir cariye değildi. Bir vezir gibiydi. Bir gün, padişah ona bir teklif yaptı. Ayşe, seni özgür bırakmak istiyorum. Ayşe şaşırdı. Özgür mü? Evet. Artık cariye değilsin. İstersen saraydan çık, istediğin yere git. Ama neden? Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Yıllarca burada hizmet ettin, fedakarlık yaptın. Artık kendi hayatını yaşamalısın. Ayşe, düşündü. Özgürlük. Ne kadar zamandır bunu hayal ediyordu. Padişahım, çok teşekkür ederim. Ama bir şartla kabul ederim. Nasıl bir şart? Haremde kalmaya devam edebilir miyim? Ama cariye olarak değil, serbest bir danışman olarak. Padişah gülümsedi. Sen gerçekten özel bir kadınsın, Ayşe. Özgür olabilirken, burada kalmayı seçiyorsun. Çünkü burada yapmam gereken işler var. Genç kızlar hala bana ihtiyaç duyuyor. Peki, serbest bir danışman olarak kal. Maaşın ödenecek, saygın korunacak. Ve böylece, Ayşe gerçekten özgür oldu. Ama kalmayı seçti. Ayşe, 50'li yaşlarına geldiğinde, haremde efsanevi bir figür olmuştu. Yeni gelen genç kızlar, onun hikayesini duyar, ilham alırlardı. Ayşe Hanım, sizin hikayeniz ne, diye sordu bir gün genç bir kız. Ayşe gülümsedi. Benim hikayem, kaybolma ve bulunma hikayesi. Nasıl yani? Bir zamanlar, ben köyümden alındım. Buraya, saraya getirildim. Kayboldum. Ailemden, evimden, kimliğimden. Ama sonra ne oldu? Sonra, kendimi buldum. Kim olduğumu, ne istediğimi, ne için yaşadığımı öğrendim. Ve şimdi mutlu musunuz? Ayşe düşündü. Mutluluk, karmaşık bir şey. Bazen mutluyum, bazen değilim. Ama huzurluyum. Çünkü doğru olanı yaptım. Kendime sadık kaldım. Genç kız, bu cevaptan etkilendi. Ben de sizin gibi olmak istiyorum.
O halde, dinle beni. Asla kendini kaybet. Ne olursa olsun, kim olduğunu unutma. Çünkü eğer kendini kaybedersen, gerçekten kaybolursun. Yıllar sonra, Ayşe öldüğünde, sarayda büyük bir matem oldu. Herkes ağladı. Çünkü o, sadece bir danışman değildi. Bir rehber, bir anne, bir ilham kaynağıydı. Mezarına, basit bir taş dikildi. Üzerinde yazıyordu. Ayşe Hanım. Haremde kaybolan, kendini bulan kız. Özgürlük, zincirlerle değil, ruhumuzla ölçülür. Ve böylece, Ayşe'nin hikayesi sona erdi. Ama mirası, yüzyıllar boyu yaşadı. Yüzyılda, bir tarihçi Ayşe'nin hikayesini keşfetti. Eski arşivlerde, onun hakkında belgeler buldu. Bu inanılmaz, dedi tarihçi. Ayşe, sadece bir cariye değilmiş. Bir reformcu, bir vizyonermiş. Hikaye yayınlandı. Kitaplar yazıldı, belgeseller çekildi. İnsanlar Ayşe'den ilham aldılar. Bir feminist yazar, Ayşe'nin hikayesi, kadın gücünün örneği. Zorlu şartlarda, kendini kaybetmedi. Bir sosyolog, Ayşe, sistemi içten değiştirdi. İsyan etmedi ama reforma yol açtı. Bir öğrenci, Ayşe'nin hikayesi, bana umut veriyor. O kadar zor şartlarda bile, insan değişim yapabilir. Ve böylece, haremde kaybolan ama kendini bulan kızın hikayesi, asla unutulmadı. Son.